Sevgili Loji TV dostları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yeni bir Perşembe, yeni bir program. Sevgili Türker, hoş geldin. Hoş bulduk Recep Bey. Selamlar Biraz Ankara'dan. aleykümselam. Dilerim iyisindir. İyiyim, teşekkür ederim. Sizler de iyisinizdir umarım. Çok mersi. Birinci program çok ses getirdi. Benim aldığım duyumlarla gayet güzel yerlere doğru gidecekmiş gibi görünüyor. Sende durum nedir? Ben de aynı şekilde çok güzel geri bildirimler aldık. Yine sektörün önde gelen firma temsilcilerinden ve bizim programımızı yine perspektif katacak, vizyon katacak kişilerden çok güzel duyumlar ve istekler ve talepler aldım özellikle. Hakan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Recep Bey. Merhaba Türker Bey. Fransa'dan bizleri kırmadınız, konuğumuz oldunuz. Sonsuz teşekkürler. Öncelikle ben teşekkür ederim bu davetiniz için. Tabii bir Türk olarak bu daveti hiç geri çevirme şansım yoktu. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben de sonsuz teşekkürler ediyorum. Sevgili Türker, söz sende. Çok teşekkürler Recep Bey. Hakan Bey, tekrar hoş geldiniz. Dediğiniz gibi davetimizi kırmadığınız için çok teşekkür ederiz. Dilerseniz ben kısaca izleyicilere de çok kısa bir bilgi aktarayım. Bugünkü konuğumuz Hakan Günel. Kendisi UIC'de, yani Union Internationale de Chemin de Fer, Uluslararası Demiryolu Birliği'nde kendisi Freight Advisor, yani yük lojistiği için danışman olarak çalışan Hakan Günel Bey'i davet ettik programımıza. UIC bildiğiniz gibi dünya çapında demiryolu sektörünü temsil eden ve merkezi Paris, Fransa'da bulunan bir sivil toplum kuruluşu. 1922 yılında Paris'te kurulmuş. 200'den fazla üyesi, 5 kıtada faaliyet alanı var. Yine Türkiye'de 1922 yılından beri UIC üyesi, hatta uzun yıllar TC'de de burada başkanlık yaptı belirli bölümleri UIC'de. Şimdi sözü Hakan Bey'e bırakırken UIC'nin etkinliklerini ve siz de kendinizi ve kurumunuzu tanıtabilir misiniz bize? Tabii ki. Öncelikle ben de kendimi tanıtarak başlayayım. Türker Bey'in de belirttiği gibi ismim Hakan Günel. Burada UIC'de kıdemli yük uzmanı olarak görev yapmaktayım. 2020 yılından beridir Paris'te ikamet etmekte ve UIC için çalışmaktayım. Biraz daha önceki kariyerime anlatmak gerekirse 2002 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda göreve başlayarak demiryolu macerama başladım. Çeşitli birimlerde, özellikle Ankara Loko Bakım Atölyesi'nde başladığım süreç içerisinde ileriki safhalarda CER Dairesi, Yüksek Hızlı Tren Bölge Müdürlüğü ve Demiryolu Araştırma ve Teknoloji Merkezi DATEM'de çeşitli ünvanlarda görev yaptım. Daha sonrasında kısa bir dönem Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Müşavirlik firmasında oranın Türkiye'de designated body olması süreçlerinde katkılarım oldu. O süreçten sonra da 2,5 sene boyunca Suudi Arabistan'da DB Engineering and Consulting, Alman Demiryolları'nın mühendislik müşavirlik firmasında Harameyn Hızlı Tren Projesi'nde hızlı tren setlerinin test ve kabul uzmanı olarak görev yaptım. Ve nihayetinde de 2020 senesinde UIC'de yük departmanında bu halihazırda bulunduğum göreve başlamış oldum. Kendimi hakkında bu bilgilerden sonra biraz da UIC hakkında Türker Bey çok güzel ve isabetli bir giriş yaptı. UIC Uluslararası Demiryolu Birliği 200'e yakın üyesiyle beraber çeşitli alanlarda, çeşitli konularda faaliyetlerini gösteriyor. Bu 200 üye yaklaşık 5 kıtanın tamamında yayılmış durumda. Tabii bu üyelerden bazıları, yani çoğu diyelim, Avrupa'da yerleşik durumda.
TCDD ve TCDD taşımacılık da UIC'nin üyeleri konumunda. UIC'nin esas amacına baktığımızda üyelere destek sağlamanın haricinde deneyimlerini de demiryolunun gelişimine ve onların daha ileriye gitmesine katkı sağlayacak şekilde bir yapılanma olduğunu söyleyebiliriz. UIC'nin etkinlikleri arasında özellikle demiryolu camiasının çok aşikar olduğu ve çok da kullandığı UIC fişleri dediğimiz, bizim TCDD'de de çok kullandığımız UIC'nin oluşturduğu standartlar diyebileceğimiz standartları vardır. Bunun haricinde UIC bu standartları oluştururken yaptığı teknik raporları da aynı şekilde yayınlamak ve ile paylaşmaktadır. Bu teknik raporlar, standartlar ve buna ilaveten de üyelerin ihtiyaçları çerçevesinde yapmış olduğu projeler ve katıldığı diğer fonlarla sağlanan projeler de bulunmaktadır. Bunlara örnek Avrupa Birliği projelerini verebiliriz. Dünya Bankası fonuyla olan projeler ve diğer işte dünya çapında proje fonlayan bütün kuruluşların projelerinde görev almaktadır ve bunları koordine ve idare etmektedir. UIC genelinde söyleyebileceğim bu. Eğer sorunuz yoksa benim o bulunduğum şubenin de belki şeyinde devam edebilirim. Evet, buyurun. Tabii ki. Şimdi şu anda görev yaptığım departman olan yük taşımacılığı ile ilgili birimimizde de bizim genel amacımız bu yük taşımacılığı ve lojistik konusunda ortaklarımıza veya üyelerimize katkı sağlamak. Bu amaç UIC'nin amacıyla paralellik arz etmekte. Bizim UIC Freight Department olarak 7 tane Competence Center adını verdiğimiz yani yetkinlik merkezlerimiz var. Bu 7 merkezimiz bir tanesi yük güvenliği, yük taşımasındaki güvenlikle ilgili olan bir merkezimiz. Vagon kullanımı ile ilgili olan merkezimiz, tehlikeli madde taşımacılığı, tren işletmeciliği, kombine taşımacılık, veri alışverişiyle ilgili dijital çalışmaların yapıldığı bir merkez ve koridor gelişmeleri, koridor development dediğimiz koridorlarla ilgili yapılan çalışmalara katkı sağlayan merkezler. Bu merkezlerimiz arasında işte vagonla ilgili, vagon kullanımıyla ilgili olan kısımda bir iki örnek vermem gerekirse UIC GCU'nun da bir üyesi olarak görev yapmakta. GCU dediğimiz yani bu camiada olanlar hepsi buna aşikardır tahmin ediyorum. Bu belirli üyeler arasında, belirli katılımcılar arasında demiryolu işletmecileri ve vagon keeper dediğimiz vagon sahipleri arasında yapılan genel vagon kullanım sözleşmesi diye geçmektedir. Bunun üyelerinden birisi hatta kurucularından birisi UIC. Ayrıca diğer kurucusu ERFA, Avrupa Demiryolu Yük Taşımacılığı Derneği ve bir diğeri de Uluslararası Kombine Taşımacılık Birliği UIRR'dır. Bu çok taraflı sözleşme sonucunda yani bunun amacı esasında Avrupa ve onun ötesinde demiryolu yük taşımacılığı faaliyetleri için bu demiryolu işletmeleri, keeper'lar arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülükleri basitleştirmek ve standartlaştırmak amaçlanmaktadır. Onun haricinde UIC'nin yaptığı faaliyetlere bakarsak biz özellikle Avrupa'daki koridor
demiryolu koridorları ile ilgili kurulmuş EKO denilen bir çalışma grubumuz var. Burada da niyet oradaki koridordaki paydaşların faaliyetlerine destek olmak. Onlara hem teknik manada hem de iş odaklı manada yaptıkları faaliyetleri kolaylaştırmak ve onların daha ileride, daha hızlı, daha güvenli ve emniyetli transport yapabilmelerine katkı sağlamaktır. Kısaca yük dairesini böyle anlattıktan sonra eğer bir sorunuz varsa alabilirim. Soluksuz dinliyoruz Hakan Bey. Zaten şöyle bir şey var. UIC fişlerinden bahsettiniz. UIC fişleri teknik olarak biliyorsunuz eskiden zorunluydu. Daha sonrasında Avrupa Demiryolu Ajansı'nın yayınlamış olduğu TSI'ler çıktı. TSI'ler zorunlu hale geldi ama TSI'lerin içinde birçok UIC teknik fişleri EN normlarına dönüştü. Hala ama birçok UIC fişi var ve biz de yaptığımız projelerde bunlardan çokça faydalanıyoruz. O anlamda UIC de gerçekten sektör hem güvenlik hem sürdürülebilirlik anlamında hem de ulaştırma, transport anlamında çokça katkı sağlıyor. Öncelikle anlattıklarınız için çok teşekkür ederiz. Birçok projeye dahiliz demiştiniz. Şu anda takip ettiğiniz başlayacak projeler hakkında bilgi alabilir miyiz? Bir de tabii ki Avrupa'daki projelerden bahsettiniz ama UIC'nin Orta Doğu'da, Türkiye'de dahil edecek şekilde RAME bölgesinde birçok paydaşla beraber proje yaptığını biliyoruz. Bunlarla ilgili UIC'nin Orta Doğu'daki rolü nedir? Onlardan da bize kısaca bahsedebilirseniz çok mutlu oluruz. UIC Avrupa Birliği içerisindeki çeşitli projelerde, yani ben TCD'de de görev yaptığım zaman da projelerin içerisinde görev yapıyorlardı, sorumluluk alıyorlardı. Mesela 6. çerçeve, 7. çerçeve, daha sonra Horizon oldu, biliyorsunuz o projelerin kapsamı. Bunlar kapsamında yaptığı onun haricinde Avrupa Birliği projelerinin dahilinde bir de UIC'nin kendi yaptığı opt-in denilen proje süreçleri var. Şimdi biz yük dairesi olarak çeşitli projelere bu sene tekrar başlıyoruz. Her sene yenilenmiş proje önerilerini alıp onları değerlendirip yeni projelere başlıyoruz. Bu sene hatta benim proje yürütücüsü olarak, yöneticisi olarak yapacağım bir proje de Dynalot projesi. Bu Dynalot dediğimiz proje esasında bu yük taşımacılığında yüklerin bir vagon üzerindeki yerleşiminin optimum ve en emniyetli şekilde yapılmasını simüle eden bir tool, bir araç oluşturma üzerine olacak. Bu proje sayesinde demiryolu işletmeleri ve ayrıca bir de altyapı yöneticileri diyelim, yüklenen yüklerin ne kadar güvenilir, ne kadar doğru bir şekilde yüklenebildiğini veya yeni metotların bu simülasyon sayesinde doğrulanmasıyla hiçbir test veya herhangi bir ekstra çalışma yapmadan direkt sonucunu görebildiği bir projeye başlıyoruz. Ortaklarımız Avrupa'dan şu an itibariyle, fakat dediğim gibi bütün UIC üyelerine açık. Ona başlayacağız. Onun haricinde Türker Bey, sizin dediğiniz bir konu vardı. Avrupa Birliği'nde şu anda en önemli demiryolu projelerinden birisi olan Digital Automatic Coupling projesi. Bu projenin amacı şu anda kullandığımız vidalı koşum takımlarından, onlar da UIC tip zaten vidalı koşum takımları diye geçiyor. Bu vidalı koşum takımlarından aynı hızlı tren setlerinde veya EMU, DMU dediğimiz çoklu ünitelerde kullanılan otomatik koşum takımlarına geçmek. Fakat bunu yaparken bunu hem elektriksel, hem pneumatik, hem mekanik, hem de
dijital verilerin aktarılabileceği şekilde bir sistem kurulması hedefleniyor. Ve bu proje başladığından beri önümüze konulan hedef Avrupa Birliği için 2030 yılı sonunda bütün demiryolu yük taşımacılığında kullanılan trenlerin ve vagonların bu dijital otomatik coupling'e sahip olması hedefleniyor. UIC bu projenin başından beri içinde. İlk aşamalarda biz bu teknik spesifikasyonların hazırlanması aşamalarında vardık. Şu anda aldığımız görevse biz işletmeci tarafında olduğumuz için bu dijital otomatik coupling DAC dediğimiz koşum takımlarının takılmasından sonra yapılacak işlemlerin prosedürlerini hazırlamak. Bu prosedürleri hazırlayıp ve bu prosedürleri harmonize bir şekilde bütün ülkelerin aynı şekilde anlayabileceği ve aynı şekilde kullanabileceği şekilde bir prosedür hazırlama sürecindeyiz. UIC de buna liderlik ediyor. Şu anda ortaklarla işte imalatçılar var, diğer demiryolu işletmeleri var. UIC buna bir çatı gibi ortaklık ediyor şu anda ve onu ileride hayata geçirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Tabii bunun şöyle de bir etkisi olacak. Sonuçta Avrupa Birliği bu dijital otomatik coupling sürecini tamamladığında bizden de Türkiye'den de Avrupa'ya giden vagonların gelen vagonlarla ilgili belki bazı artık düzenlemeler, değişiklikler zamanı geldiğinde yapılacak diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Çok sağ olun. Çok yenilikçi projeler, inovatif projeler. Ben son katıldığım InnoTrans fuarında bu DAC'ların, dijital otomatik kuplörlerin yine prototiplerini inceleme fırsatı elde etmiştim. Tabii gelecek açısından bu tabii insan kaynaklarını da verimli kullanma yönünde atılmış güzel bir adım olacak otomatikleştirilmesi. Peki UIC'nin Orta Doğu'daki rolü için neler söyleyebiliriz? Burada bölgedeki demiryolu yük trafiğini geliştirmek için hangi çalışmaları yürütüyorsunuz UIC ile birlikte? Şimdi UIC'nin çeşitli bölgesel bölgesel yapılanmaları var. Kuzey Amerika'sı var, işte Asya'sı var. Bunlardan birisi de Orta Doğu bölgesi. Bu Orta Doğu bölgesinin ismi RAME diye geçiyor. Bu Orta Doğu bölgesinin yapılanmasının başkanlığını da TCD'de yapmakta. Kuruluşundan itibaren TCD'de bu Orta Doğu bölgesinin başkanlığını yapmakta. TCD'de taşımacılık da aynı şekilde bu Orta Doğu bölgesinin üyesi. Şimdi biz yük genel olarak RAME çalışmalarından bahsedersek biz RAME çalışmalarında çeşitli eğitimler, webinarlar ve bilgi alışverişlerinin yapılabileceği workshoplar düzenliyoruz. Oradaki bölge ülkeleri ve paydaşlarıyla. Kimler var? Yani oradaki ülkeler bazında zaten varlar ama onun haricinde bazı bakanlıklar bu çalışmaların ortağı. Özel demiryolu işletmeleri bunun mesela Etihad Rail ne kadar özel diyebiliriz ama sonuçta onlar bunun ortağı. Suudi Arabistan'dan tutun Ürdün'e kadar, Suriye'den tutun Irak'a kadar bütün demiryolu işletmeleri bu çalışmalara, bu toplantılara katılıyor ve bunun sonuçlarından faydalanıyorlar. Biz yük departmanı olarak o RAME Freight Group altında alt bir çalışma grubu kurduk. Bu alt çalışma grubunda yük taşımacılığı ve potansiyel koridor gelişmeleri kapsamında üyelerimize hem destek veriyoruz hem de onlardan gelen sorulara bizim UIC bünyesinde bulunan diğer ülkelerdeki uzmanların verdikleri cevapları onlara ileterek bir şekilde bilgi alışverişi de sağlamış oluyoruz.
Bunun yanında onların talepleri ve isteklerine göre çeşitli study'ler yapıyoruz ve bunun sonuçlarını çeşitli platformlarda paylaşmayı hedefliyoruz. Yük Rame Freight çalışma grubu olarak ayrıca önümüzdeki dönemde yapmayı planladığımız daha detaylı, özellikle bu o bölgede bulunan işte o GCC dediğimiz Körfez ülkelerinin oluşturduğu yapılanmaya da destek olmak bunu yaparken tabii amacımız şimdi şöyle. Buyurun Türker Bey. Ben lafınız bitti zannettim. Buyurun lütfen. Yok, şunu söylemek istiyordum. Yani oradaki yapılacaklar noktasında özellikle bu teknik altyapının uyumlaştırılması, oradaki regülasyonların harmonize edilmesi, kuralların tek tip hale getirilmesi ve en önemlisi de işte sınırlardaki geçişlerin bir şekilde daha hızlı ve daha emniyetli bir şekilde yapılabilmesine yönelik çalışmalarda ve tavsiyelerde UIC bulunmaktadır. Harika bilgiler Hakan Bey, çok sağ olun. Zaten haberleri de takip ettikçe özellikle uluslararası demiryolu medyasını burada da zaten GCC, Gulf Stream Countries'de dediğiniz gibi Körfez ülkelerinde hem hafif raylı sistemler olsun hem de yük trafiğini hızlandıracak yüksek hızlı tren ağları olsun çok büyük yatırımlar yaptığını büyük bir zevkle izliyoruz. Buradan tabii Türkiye'de çok büyük sonuçlar çıkacağını düşünüyoruz. Ama bununla ilgili olarak benim bir sorum da siz bunlarla ilgili study'ler yapıyoruz dediniz, projeler yapıyoruz, işte ülkeler arası geçişlerin hızlandırmasını sağlıyoruz, sürdürülebilir olmasını sağlıyoruz dediniz. Orta Doğu'da bu demiryolu yük trafiğinin önündeki başlıca engeller şu anda neler olabilir? Ve bu engellerin üstesinden gelinmesiyle alakalı UIC'nin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda çıktılardan biraz bahsedebilir misiniz izleyicilerimize? Tabii ki. Şimdi esasında demiryolu Orta Doğu özelinde bakabiliriz olaya ama genelde biliyorsunuz demiryolları taşımacılığındaki en büyük engeller, en önemli engeller genelde yetersiz bir altyapının olması, işte siyasi belki sorunlar, belki bürokratik engeller, güvenlikle ilgili sorunlar ve finansman eksikliği olarak görünüyor. Bu dünyanın her yerinde geçerli olan esasında engeller olarak genel manada söyleyebiliriz. Şimdi o Orta Doğu bölgesinde sizin de bahsettiğiniz gibi şu son dönemde gerçekten çok büyük yatırımlar yapılıyor. Özellikle o GCC bölgesinde müthiş bir yatırım seferberliği var ve çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Tabii bunun sonucu olarak da orada ihtiyaçlar da artıyor. Yani hem teknik altyapının kurulması hem de bu ne kadar da bir bölge olarak görünse de ayrı ayrı ülkeler, bu ülkelerin geçişlerindeki, sınırdaki geçişlerinde kolaylaştırıcı önlemlerin yaratılması açısından belirli çalışmalar yapılması gerekiyor. Özellikle bu gümrük geçişleri ve oradaki geçişlerin tam söyleyemiyorum bu kelimeyi, dijitalleştirilmesi açısından çok çalışmalar var. Çok çalışma. Şimdi bizim yaptığımız Avrupa Birliği içerisinde yaptığımız UIC'nin yaptığı çalışmalarla esasında biraz da paralellik arz ediyor. Şimdi bazı şeyleri hani tekrar yeniden keşfetmeye gerek olmuyor. Sonuçta Avrupa Birliği içerisinde böyle bir düzen kurulmuş. Mesela İspanya'nın Madrid'inden çıkan bir tren
kalkıp Belçika'ya bir şekilde bir şehirden bir şehire gidiyormuş gibi gidebiliyor. Tabii Türkiye'de bunun ortağı açıkçası. Bu yapının Türkiye'de ortağı ama Türkiye'den sonrası için ve Orta Doğu'yla ve özellikle Middle Koridor dediğimiz Orta Koridor'la ilgili çalışmalarda daha böyle detaylı, daha böyle altyapıyı hazırlamak gerekiyor. Bu noktada işte UIC hem bu Avrupa'dan kazandığı tecrübe ve oradaki uzman havuzuyla ve onun kendi bilgi birikimiyle bu Orta Doğu'da yeni kurulacak bu altyapıya bir şekilde destek olabileceğini düşünüyoruz. Bu fizibilite çalışmaları olabilir, studiler olabilir veya eğitimler olabilir, webinarlar olabilir. Yani oradaki farkındalığı arttırmak ve oradaki bilgi seviyesini arttırarak kaliteyi arttırmaya yönelik çalışmalar yapmaya hedefliyor açıkçası. Çok teşekkürler. Peki burada ile ilgili katkı verilecek, burada ilgili hedeflerimiz var. UIC ile ilgili oradaki farkındalığın arttırılması, eğitimin arttırılması ve çeşitli alanlarda yük trafiğinin, yolcu trafiğinin daha güvenilir halde işletilmesiyle alakalı dediniz. Peki bu gelişmeleri şu an UIC nasıl katkıda bulunacak? Örneğin Avrupa'da DAC'la ilgili dijital otomatik kuplörlerin 2030'a kadar tüm yük vagonlarında uygulanmasıyla alakalı hedefler konmuş. Avrupa'da birçok hedef var. 2050 hedefleri var, 2030 hedefleri var. Bu bölgede demiryolu yük trafiği ile ilgili bir master plan ya da geleceğe yönelik gelişimiyle alakalı neler söyleyebilirsiniz? Şimdi açıkçası daha sonuçlarını açıklayamamakla birlikte biz bu tarz bir çalışma yaptık 2035'e yönelik. Bir master plan ve özellikle biraz da bu sürdürülebilirlikle ilgili konularda odaklanarak öyle bir çalışmamız var. Bu bizim çalışmamızın ilk aşamasıydı. İkinci aşaması da biraz önce bahsettiğim gibi biraz daha detaya girmek ve biraz daha teknik ve artık işin regülasyon, kurallar, işte bu sınırdaki hızı arttırıcı etkenler neler olabilir? O konulara odaklanarak ikinci bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Büyük ihtimalle bu yaptığımız ilk çalışmanın sonuçlarını da yakın bir zamanda paylaşacağız nihayetlendikten sonra. İkinci çalışmaya da en kısa sürede başlamayı düşünüyoruz. Bununla ilgili büyük ihtimalle biz üyelerimizle beraber bu kararları alıyoruz. Yani üyelerimizin ne talep ettiğine bakarak ona göre projeler geliştiriyoruz. Bu şu ana kadar yapılan işte ikinci projeye bahsettiğim konular hep üyelerimizle beraber karar verdiğimiz başlıklardı. Ama detaylar konusunda ve bunun yöntemi konusunda tekrar Mayıs ayında muhtemelen Ürdün'de olacak RAME toplantısında bir şekilde bunu tartışıp ve sonuca vardıktan sonra çalışmalara başlayacağız. Çok teşekkürler tekrardan. Bunlarla ilgili tabii bahsetmiş olduğunuz gibi birçok düzenleme, birçok katkı vermek için projelerde yer alıyorsunuz. Bunlarla ilgili master planlar hazırlıyorsunuz. Bildiğimiz gibi sınırda karbon düzenlemesi regülasyonları Avrupa'da büyük ses getirdi ve büyük bir adımla geliyor üzerimize. Hem Türkiye hem Orta Doğu içinde. Bunlarla ilgili de sanıyorum hem sürdürülebilir olması hem de daha çevreci olması açısından çeşitli projelerde karşıya çıkacak. Yani bu hem Orta Doğu için ama Türkiye için de bu konular karşıya çıkacak, karşımıza çıkacak. Bölgede demir altın geliştirilmesiyle ilgili peki kısaca yatırımlardan bahsedebilir misiniz? Bunların finansmanı ve hangi projelerde ya da nasıl yatırımlar sağlanacak? Altyapıda neler yapılması gerekiyor? Kısaca bu son sorumuzdan da bahsedebilirseniz güzel bir kapanış yapabiliriz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii bu yatırımlar öncelikle oradaki ülkelerin kendi öz kaynaklarıyla yapılan yatırımlar oluyor. Çünkü oradaki ülkeler gerçekten bu altyapıyı geliştirmeye yönelik çok fazla talepkarlar. Bunu çok istiyorlar ve gerçekten de bayağı güzel yatırımlar yapılıyor.
En son mesela benim bildiğim bir Suudi Arabistan'daki Land Bridge projesi var. Riyad'dan Cidde'ye kadar bir demiryolu construction'ı yapılacak. Burada hem yük hem de yolcu taşınacak. Bu çok büyük bir yatırım. Onun haricinde sizlerin de aşikar olduğu, Türkiye'nin de destek verdiği Development Road projesi dediğimiz, özellikle Orta Doğu için Basra Körfezi'nden Irak boyunca Türkiye ile bağlantıyı sağlayacak bir proje var. Tabii bunlar şunu gösteriyor. Bunlar ne kadar ayrı ayrı gibi görünse de eninde sonunda eğer GCC ülkeleri bir şekilde Avrupa'ya bağlantı sağlamak isterse bunların bir şekilde birleşmesi gerekecek bir noktada. Yani bu yatırımlar konusunda öz kaynaklar olabilir. Diğer ne bileyim şu anda dünyada geçerli olan fonlar devreye girebilir. Avrupa Birliği'nin buna katkısı olabilir. Bir şekilde bu sürecin ilerleyeceğini düşünüyoruz. Ürdün'de mesela bir hat yapım çalışması var. Suudi Arabistan'la birleşecek bir hat. Tabii orada önümüze çıkan hani öncelikli engeller demeyeyim de aşılması gereken bazı noktalar var. Bunlardan birisi de teknik altyapının uyumlaştırılması. Mesela Suudi Arabistan'daki dingil basıncıyla Irak'taki dingil basıncı veya Türkiye'deki dingil basıncı farklı. Şimdi bu tarz şeylerde işte study'nin yapacağımız çalışmanın amaçlarından birisi de bu bir şeyleri önce masa üzerine koyup görmek, sonra da o gördüğümüz şeylerin açık noktalarını tespit ederek nasıl optimum bir seviyede çözüm bulunacağına katkı sağlamak. UIC de bir yani şemsiye gibi düşündüğümüzde bu şemsiye altındaki paydaşlarına destek olmak, destek olmayı amaçlıyor. Hakan Bey, programımızın süresi doldu diye görüyorum. Ama sizle sohbetin keyfine doyamadık. Dolayısıyla çok lezzetli bir program olduğunu düşünüyorum ben. Size tekrar katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Çünkü klasik bir program değil bu. Yani her zaman fuarlarda dinlediğimiz klasik konuşmalar, Türkiye'nin sorunları ya da şeyler değil, gerçek kazandıran bir program yapmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla çok büyük katkılar verdiniz. Çok teşekkür ederim. Ben sözü Recep Bey'e bırakıyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Sevgili Türker, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle izledikçe demiryolunun ne kadar daha önemli olduğunu bir kere daha görüyoruz ve dünyanın bu süreçlere ne kadar katkı sağladığı ortaya çıkıyor. Programlar ilerledikçe bunu sevgili gençler ve izleyicilerimiz de görecek. Ben Türkiye'nin bu alanda Hakan Bey gibi birçok dostumuzla çok farklı yerlere geleceğine inanıyorum. Hakan Bey, katkılarınızdan dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Biz son sözü size bırakalım. Sonrasında birlikte programı kapatalım. Ben öncelikle tekrar teşekkür etmek istiyorum davetiniz için. Şimdi bu program biraz böyle genel manada sorulara cevap vermeye çalıştım. Ama spesifik konularda da eğer ihtiyaç hissederseniz yani her zaman hazırız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili dostlar, tabii ki ihtiyaçlarımız olacak. Biz bilgilere köprü olmak adına Loji TV'de görev alıyoruz. Loji TV bizim değil, aslında hepimizin. Ben katkı sunan sevgili Türker Ahiye ve Hakan Günel'e sonsuz teşekkürler ediyorum. Her zaman söylediğim gibi lojistikle kalın, sevgiyle kalın ve tabii ki Loji TV'de kalın. Saygılar.